İnsanlık çağlar boyunca gökyüzüne baktığında hep aynı büyüleyici manzarayı gördü. Parıldayan güneş, bembeyaz bulutlar, süzülen kuşlar ve uçsuz bucaksız huzur veren bir mavilik. Ancak artık bu manzaraya yeni bir şey daha eklendi. Ve bu sıradan bir doğa olayı değil. Gökyüzünü adeta bir kalemle çizilmiş gibi kaplayan uzun, ince izler. Bunlar sadece masum uçak izleri mi? Yoksa çok daha derin, karanlık ve tehlikeli bir planın sessiz işaretleri mi? Son yıllarda bu izler hakkında şüpheler artıyor. Kimileri bunların insanları hasta eden, doğayı bozan, hatta zihin kontrolü için kullanılan kimyasal serpintiler olduğunu iddia ediyorlar. Peki gerçekten soluduğumuz hava bizi sessizce zehirleyen bir silaha mı dönüştü? Gökyüzünden gelen bu gizemli izlerin ardındaki sırları ve en korkutucu iddiaları gelin birlikte keşfedelim ve gerçekleri açığa çıkarmak için komplo teorilerinin en derin noktalarına inelim. Gerçeği Bul'a hoş geldiniz. Dünya artık hızla değişiyor. Buna adapte ol, kendini geliştir, yeni bir şeyler öğren, bakış açını genişlet. Ya iyi de bunları nasıl yapacağım diyorsan cevap basit. Sor Bill'le. Yazılım, yabancı dil, kariyer ve kişisel gelişim alanlarında yüzlerce eğitime tek bir yerden sınırsız şekilde ulaş. Üstelik tek bir kurs fiyatına tüm eğitimlere sınırsız şekilde. Pratik yapacağım, öğrendiklerimi pekiştireceğim kimse yok deme. Sor Bill'in yapay zeka destekli eğitim danışmanı Bill'i aldığın eğitimlerde anlamadığın yerleri anında açıklıyor. Sana özel çalışma programları oluşturuyor. Ve istersen senin için sınavlar hazırlıyor. Hatta yabancı dil pratiği yapmak istersen istediğin dilde seninle sohbet bile edebiliyor. Tamamladığın her eğitim sonunda uluslararası geçerliliğe sahip bir sertifika alıyorsun. Üstelik bu sertifikalar İngiltere merkezli akreditasyon kurumu CPT tarafından onaylanmış. Yani yurt dışında da geçerli. Sor Bill'i hem web üzerinden hem de mobil uygulaması ile kullanabilirsin. Yani dilediğin yerde, dilediğin zaman eğitimine devam edebilirsin. Tüm bu eğitimlere aylık 99.90 ya da senelik 529 TL'ye ulaşabilirsin. Hatta takipçilerime özel gerçek kodunu kullanırsan yıllık Sor Bill Premium aboneliğine sadece 423 TL'ye ulaşabilirsin. Açıklamadaki linke tıklayarak hemen avantajlı fiyatlarla Sor Bill'e üye olabilirsin. Kendini geliştirmek için daha fazla bekleme. Sor Bill her zaman seninle. Chemtrails, yani uzun halinin Türkçe karşılığı olarak kimyasal izler olayının popüler kültürün ve komplo dünyasının bir parçası haline gelmesi 1990'lı yıllarda internetin hayatımıza girmesiyle başlar. Özellikle gizemli konularda radyo programı yapan kanallar, ki bunlar daha ziyade Orta Amerika'nın kırsal bölgelerinde eğitimin daha düşük olduğu bölgelerde yapılırdı, halka yeni bir olaydan bahsederler. Mavi gökyüzünde uçakların bıraktığı ve uzun süre orada kalan izlerden. İlk başlarda iç bölgelerdeki pek çok kişi bu olayı UFO'lara bağlamıştır aslında. Akşam uyuyorlar ve sabah bir bakıyorlar havada gizemli çizgiler var. Ciddi bir süre bunun tartışması çok yapıldı. Fakat daha sonra uçuşlar artık uçak olayına insanlar daha çok alışınca bu izlerin UFO'larla olan ilgisi bitiverdi. Fakat bu sefer de yeni bir komplo doğdu. Bu izleri uçaklar neden bırakıyordu ve neden bu izler uzun süre dağılmıyordu? Bu sorular özellikle internet forumlarının bir anda patlamasıyla birlikte her yerde sorulmaya ve insanlar havada gördüğümüz her uçağın aslında masum birer ticari uçak olmadığına dair görüntüler paylaşmaya başladılar. Hem de rahatsız edici görüntüler. Uçaklardan havaya salınan kimyasallar, hem de dünyanın her yerinde masum halkın olduğu her yerde. Bu nasıl olabilirdi? Bunu kim neden yapmış olabilirdi? İnsanlar bu sorulara cevaplar ararken şu korkutucu olasılık karşımıza çıkmaya başlar. Ya birileri tıpkı çiftçilerin tarlalarını zararlı böceklerden korumak için havadan ilaçlaması gibi bizi birer böcek olarak görüp sayımızı azaltmak için bunları yapıyorlarsa? Vietnam Savaşı'nın iyice kızıştığı ve Amerika'nın tüm gücüne rağmen ciddi kayıplar verdiği 1961 ve 1971 yılları arasında Amerikan ordusu tarihe adını kanla yazdırmış insanlık dışı Ranch Hand operasyonunu başlattı. Bu operasyonun amacı kağıt üstünde Vietcong askerlerinin saklandığı ormanların üzerinde uçuşlar yaparak uçaklardan Agent Orange, Agent Blue, White ve Purple olarak adlandırılan kimyasal maddelerin püskürtülmesiydi. Bu maddelerin amacı ise püskürtüldükleri yerdeki tüm tabiatı yok edip, evet gerçek anlamda yok edip, askerlerin saklanacağı hiçbir bitki örtüsü kalmayacak hale getirmekte. Böylece Amerikalılar saklanamayan askerleri kolayca öldürecekti. Demin de dediğim gibi bu operasyonun sadece kağıt üstündeki haliydi. Gerçek amaç ise çok daha karanlıktı. Daha önceki videolarımda defalarca Amerika'nın insanlığın en büyük düşmanı olduğunu dile getirmiştim.
Burada da bunun en acı örneğini tekrar göreceğiz. Renchent operasyonunda salgılanan tonlarca kimyasal evet doğayı tam anlamıyla yok etti. Ama bunun dışında insanları da yok etti. Operasyon boyunca yaklaşık 5 milyon Vietnamlı ki çok büyük kısmı masum sivillerdi bu kimyasallara maruz bırakıldı. Bunun sonucu olarak 10 yılda 400 bin kişi hayatını kaybetti. Takip eden yıllarda 500 binden fazla kusurlu doğum vakası yaşandı ve pek çok bebek ne yazık ki öldü. Kanser oranlarındaki patlamadan dolayı 2,8 milyon Vietnamlı öldü. Günümüzde bile halen bu kimyasallara maruz kalan insanların 3. nesil torunlarında dahi sağlık problemleri var ve doğal alanlardaki tahribat halen düzelmemiştir. Nasıl ama? Dünyanın barışı korumakla görevli olduğunu söyleyen sözüm ona özgürlükleri ülkesi için çok dramatik bir olay değil mi? Ya ama o zamanlar savaş vardı, şartlar bunu gerektirdi. Yoksa olmazdı. Öyle bile olsa en azından kendi halkına bunu yapmaz diyenler varsa karanlık yolculuğumuzda size birkaç operasyondan daha bahsetmek istiyorum. Fakat bunlar savaş alanlarında olanlar değil. Bizzat Amerika'nın kendi halkına yaptığı operasyonlar olacak. 1950 ve 1958 yılları arasında Amerika özellikle nedendir bilinmez Kaliforniya bölgesinde birden fazla biyolojik ve kimyasal silah denemesi yapmıştır. Şimdi böyle deyince boş alanlarda yaptılar sanacaksınız. Ama hayır, durum çok daha beter. ABD bizzat Los Angeles ve San Francisco gibi popülasyonun yoğun olduğu bölgelerde gizlice kendi halkı üzerinde deneyler yapmıştır. Birkaç örnek vereyim. 1957 yılında yapılan Operasyon Lock yani Büyük Alan Etki Operasyonu'nda 29 farklı şehirde havadan çinko kadmiyum sülfit adlı kimyasal püskürtmesi yapılmış ve bunun şehirde yaratacağı etki incelenmiştir. Tabii ki Amerikan halkının bu olaydan yıllar sonra haberi oldu. Ve ne ilginçtir, deneyi takip eden 10 senede bölgedeki kanser vakalarında sıçrama yaşanmıştır. Bunun tabii ki hayat tarzı ile de ilişkisi olabilir. Ama ani yükseliş ve kadmiyumun insanlar için ciddi bir kanserojen madde olduğunu düşünürsek boşluğu siz de doldurabilirsiniz bence. Bitti mi? Tabii ki hayır. 1950 yılında San Francisco'da yapılan Operasyon Deniz Spreyinde ABD ordusu Serratia marcescens adlı bakteriyi kıyıdaki gemilerden şehre doğru püskürtür ve biyolojik bir silahın büyük bir şehirdeki dağılımını inceler. Peki ne mi olur? Takip eden günlerde binlerce kişi şiddetli idrar yolu enfeksiyonu ile hastaneye kaldırılır ve hastaların %10'u hayatını kaybeder. Ve bir kez daha tüm bunlardan masum halkın ancak yıllar sonra operasyonlar ifşa edilince haberi oldu. Son olarak da Operasyon Big Buzz olarak bilinen ve 1955 yılında yine Amerikan ordusu tarafından Georgia eyaletinde yapılan bir biyolojik silah operasyonu vardır. Adından da çıkarım yapabileceğiniz üzere bu silah haline getirilmiş sivrisinekleri içeren bir operasyondu. Sarı humma hastalığı enjekte edilmiş sinekler özellikle zencilerin yaşadığı Carver kasabası başta olmak üzere eyalet çapında belirli bölgelere bırakılır ve insanları nasıl hasta edecekleri gözlemlenir. Kaç kişinin öldüğü veya hastalandığı bilgisi günümüzde bile paylaşılmamıştır. Daha bunlar gibi onlarca deney var. Hatta MK Ultra deneyi ile ilgili kanalımda video bile var. İzleyebilirsiniz. Kısaca çoğu devletin gözünde harcanacak ilk kesim halktır. Ve bu örnekte de gördüğümüz üzere silahları düşmandan önce genelde kendi halkları üzerinde denerler. İşte tarihte gözümüzün önünde havadan insanları öldürmek için veya hasta etmek için püskürtme yoluyla bu kadar çok operasyon yapılmışken doğal olarak insanlar uçakların havadan bıraktıkları izleri görünce de bunun kimyasal bir silah olduğu fikrine kapılıyorlar. Ve haksız da değiller. Sonuçta bunlar fantazi kurgu değil. Defalarca yapılmış ve binlerce masum insanın ölümüne sebep olmuş olaylar. Kim örneklerini biraz önce de gördünüz. Peki şimdi geldik büyük sorumuzun cevabını bulmaya. Uçaklar bizi zehirliyor mu? Yoksa bu işin gerçekleri sandığımızdan çok daha farklı mı? Her ne kadar toplum arasında bu izlere chemtrail yani kimyasal izler denilse de aslında gerçekteki adı contrail'dir yani yoğunlaşma izi demektir. Ve arkasında da çok basit bir bilimsel açıklama mevcuttur. Uçak motorunun çalışma prensibi önündeki havayı alıp motorda sıkıştırıp yanma odasına gönderip jet yakıtı ile karıştırıp yakıp oluşan yüksek miktardaki sıkışmış ve sıcak gazın türbinleri döndürmesine dayanır. Ve bu yüksek hızlı gaz akışı da uçağa gereken itki gücünü verir. Şimdi buradaki en kilit kelime sıcak gaz kelimesi. Uçağın motorlarından dışarı atılan gazın ısısı ortalama olarak 900 derecedir. Ve uçakların uçtuğu yükseklik olan 9 ila 12 kilometrede ise havanın sıcaklığı genelde -40 ila -60 derecedir. Şimdi hepimizin temel fizik bilgisi var. 900 derecelik bir gaz, -60 derecelik havaya çıktığı an ne olur? Gaz aniden yoğunlaşır ve havada küçük buz kristalleri oluşturur. Yani uçağın arkasında oluşan beyaz iz bu yoğunlaşmanın eseridir.
Bu suni bulutumsu yoğun yapının yavaş dağılmasının en büyük sebebi de bulunduğu yüksekliktir. Normal bir bulut yerden 3 kilometre kadar yükseklikteyken bu izler 10 ila 12 kilometrede bulunurlar ve bu yükseklikte hava akımları daha az olduğu için dağılmaları çok uzun sürer. Bu işin temel bilgisiydi. Şimdi gelelim akıllardaki sorulara. Bu gazlara yapılacak küçük müdahaleleriyle uzun vadede bizi zehirleyen silahlar yapılabilir mi? Gelin biraz da bu iddiayı inceleyelim. İnternette chemtrail olayını incelediğimizde karşımıza sık sık bu fotoğraflar çıkıyor. Ve bize işte ticari uçaklar görüntüsünde insanları böyle zehirliyorlar diye sunuluyor. Halbuki burada büyük bir dezenformasyon var. Uçaklar ilk yapıldıklarında test uçuşlarına çıkarken haliyle içine 300 tane yolcu alamayacağı için içlerine su tankerleri koyularak uçurulurlar ki gerekli ağırlık testleri yapılsın. İşte bu görüntüler ile Vietnam Savaşı'nda çekilen ya da askeri tatbikatlarda çekilen farklı püskürtme görüntüleri birleşince otomatikman aklınızda deminki yanlış bilgi oluşuyor. Ya iyi de demin onlarca askeri operasyondan bahsettin. Bu gerçekten yapılmış. Neden tekrar yapılmasın diyenler varsa da yine internet forumlarında şu kritik bilgi verilmez. Size Vietnam'da dahil demin bahsettiğim tüm püskürtme deneyleri ve operasyonları yerden en fazla birkaç yüz metre yükseklikte yapılmıştır. En beter olan Vietnam'daki Renchent operasyonunun bile ortalama uçuş yüksekliği 150 metredir. Bunun da sebebi püskürtülen kimyasalın atmosferde aşırı şekilde dağılmadan efektif ve kontrollü şekilde zemine inmesini sağlamaktır. Şimdi bir ticari uçağın 10.000 metre yükseklikte uçtuğunu düşünürseniz, isterse en ölümcül kimyasalı püskürtsün, o gaz atmosferden aşağı inene kadar 1000 kez hava akımları rüzgarlar ile dağılıp gider. İstanbul'da püskürttüğünüz gaz, İstanbul'u vurmadan ta İran'a kadar bile gidebilir. Yani hiçbir şekilde düşeceği alanı kontrol edemezsiniz. Ve etkinliği de biter gider. Okyanusa bir bardak asit döküp herkesin zehirlenmesini beklemek gibi bir şey. Hadi tüm fizik kanunlarını bir kenara bırakalım. Ya en basiti, uçaklar bir yolcu fazla alabilmek için tuvaletleri bile kaldırıyorlar. Yerden tasarruf için bavulunuza bile bir dünya para alıyorlar. Binlerce kilometre uçacak bir uçağın arkasında sürekli o gazı püskürtecek sistemi taşıması demek, uçağın komple o kimyasalları taşıyacak tankerlerden oluşması demek. Sizce bu olacak iş mi? Yine komplo forumlarında en sık verilen örneklerden biri de bu çizgilerin altındaki kasabalarda yıllar önce yapılan testleri gösteren ve baryum, alüminyum değerlerinin çok yüksek çıktığını anlatan hikayelerdir. Bu tarz raporların hepsinin arka planında şu ortak nokta vardır. Hangi laboratuvarda, hangi şartlarda deneyin yapıldığı bilgisinin verilmemesi. Misal 90'ların sonlarında ve 2000'lerin başlarında aktivist Clifford Carnicom, New Mexico ve Arizona'da su ve toprak örneklerini alıp incelediğini ve yüksek oranda baryum ve alüminyum bulduğunu iddia etmiştir. Fakat resmi kurumlar deneyin farklı yerlerde yapılmasını istediğinde bunu reddetmiştir. Üstüne üstlük adamın raporu hazırladığı laboratuvar da Carnicom Enstitüsü'dür. Yani bizzat sahibi olduğu bir yerdir. Bunun dışında Shasta Dağı civarındaki aktivist gruplar, Oklahoma amatör grupları her daim aynı şekilde "Biz bir analiz yaptık, yağmur suyunu havayı inceledik, yüksek oranda baryum ve alüminyum çıktı" demişlerdir. Ve bu deneyleri özel ya da devlet laboratuvarlarında medya kontrolü ya da farklı gözlemcileriyle tekrarlamayı reddetmişlerdir. Aralarında sadece Shasta Dağı grubunun suda bulunan alüminyum iddiası doğrudur. Onun da sebebi bölgenin toprak yapısında zaten ezelden beri alüminyumun fazla olmasıdır. Doğal bir süreçtir yani. Kısaca gerçekten birisini zehirlemek istiyorsanız bunu en fazla birkaç yüz metreden ve doğrudan yapmanız lazım. Ticari uçaklarıyla bizleri zehirliyorlar iddiasının herhangi bir gerçeklik payı yok. Ama hep dediğim gibi bir komplonun yanlış olması hepsinin yanlış olduğu anlamına gelmiyor. Bakın video boyunca size çeşitli örneklerini verdiğim onlarca gerçek olay var. Ve bu iddiadan çok daha beter olaylar. Esas onları inceleyin. Bu chemtrails olayı o gerçek olaylardan sonra 90'ların kontrolsüz internet dezenformasyon döneminde forumlarda popüler olmuş, milleti yiyen radyo kanallarına ve bazı yazarlara gelir kapısı olmuş bir iddia sadece. Amerika'da bunların ne kadar popüler bir kazanç kapısı olduğunu size daha önceki videolarımda anlatmıştım. Bu tarz videoların hepsinde dediğim gibi tekrar ve tekrar diyorum. Chemtrails olayı gerçek olmasa da 1950'de bile sivrisineğe sarı humma verip onu halkının üzerine salan adamlar 2025'te bu teknolojiye sahipken size ne yapmazlar? O yüzden siz oyalanın diye size servis edilen komploların ötesine bakın. Mesela bu chemtrails olayının arkasında nüfus azaltma planı yattığını iddia ederler. Siz gerçekten bunu 10 kilometre yukarıdan uçak ile yapacaklarını mı düşünüyorsunuz? 1980'lerden beri uçuş sayısında patlama var. Ama o günden beri nüfusta da patlama var.
Yani uçaklarda nüfus azaltıcı değil, tam tersi nüfus arttırıcı gaz bırakılıyor deseniz eldeki verilerle en azından daha uyumlu olmuş olur. Siz gerçekten nüfus azaltım projelerini merak ediyorsanız gidin bir paketlenmiş gıda firmalarının sahipleri hangi dev firmalar? Bu gıdalara ne gibi kimyasallar koyuyorlar da erkeklerin sperm sayıları dramatik şekilde azalıyor, bunları inceleyin. Tarlalarda kullanılan böcek ilaçları kanseri nasıl patlatıyor, bunları inceleyin. İlaç firmalarının sahipleri kim? Nasıl oluyor da hem ilaç, hem gıda, hem de tarım firmaları aynı büyük çatı grupların elinde oluyor, bunları bir inceleyin. O zaman işte şunu anlarsınız. Nüfus azaltma planlarını anlamak için gökyüzünde bulutlara bakmaktansa önce tabağınızdaki yemeğe, içtiğiniz suya bakmanız lazım. Kısaca evet, bu dünyada çok sıkıntılı olaylar ve ciddi komplolar dönüyor. Son zamanlarda anormal şekilde güçlenen solunum yolu enfeksiyon hastalıkları, ani kalp krizleri, gıda kimyasalları, suya katılan hormonlar, büyük veri kullanılarak insan yönlendirmesi, negatif haberler ile toplumsal psikoloji bozulmaları, daha neler var. Her birini anlatsam yüzlerce videoluk içerik çıkar. Ve çoğunu da anlatacağım. Fakat en azından ticari uçaklardan öldürücü bir gazın salınması iddiası onlardan birisi gibi gözükmüyor. O yüzden en azından bu konuda içiniz birazcık rahat olsun. Ama birkaç yüz metrelik alçak irtifadan uçan ve arkasında dumanlar çıkan bir uçak görürseniz işte o zaman resmi kurumları aramanızda fayda var demektir. Fakat onun dışında 10.000 metrede uçan bir uçaktan size kolay kolay bir zarar gelmez, rahat olun. Ama bir egzoz gazı olduğu için doğayı kirleten bir unsurdur ve tıpkı arabanızdan çıkan gaz gibi bu da atmosferi kirletmektedir. Bu bir gerçek ve bununla ilgili de çalışmalar devam ediyor. Ama siz bunların dışında 1 dakikalık videolarda gördüğünüz arka planı hakkında bilgi verilmeyen iddiaları da önemsemeyin. Ben zamanla hem gerçek olan komplolar ile hem de bunun gibi internetin bize pompaladığı yanlış komplolar ile alakalı videolar yapmaya devam edeceğim. Kanala abone olarak takipte kalabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.